Hi folks, ben Sercan. Hi folks, ben Rania. Hi folks, ben de Defne. Evet, sizin için sadece bir hafta geçmiş olabilir ama bizim için çok uzun bir süre sonra tekrar stüdyoya girdik ve podcast kaydetmeye başladık. Defne sağ olsun. Evet, ben buradaki hayatımı çöpe atıp bir Türkiye tatili yaptım, geri geldim. Reset attım. Yaklaşık 3 hafta. Yaklaşık 3 hafta. Hem de 2 haftaydı, bir de uzattım. Gelmeyeceğim dedim, orada kaldım. En son bölümde ne konuştuk biz? Burç. Burç, evet. Evet, doğru. Burçları konuştuk. Toksik burçlarımızdan bahsettik. Toksik ilişkilerden birazcık bahsettik. Ve bu haftanın kokusu benim en tilt olduğum konulardan bir tanesi vücut kokusu. Yani koku. Yani genel anlamda bir insandan dışarıya yayılan koku. Kokulara giriyoruz arkadaşlar. Koku deyince aklınıza gelen ilk şeyler neler Rania? Ağız kokusu, yani vücut kokusu, ter. Evet, benim de koku deyince aklıma direkt ter geliyor yani. Evet ya. Benim aklıma şey geliyor. Bilmiyorum, siz ikiniz Ankara'da yaşıyorsunuz ama aynıdır aşağı yukarı. İstanbul'da yazın bir metrobüs hattına bindiğinizde abi gerçekten alabileceğiniz en derin koku ter kokusudur. Yani. Ankara'da da dolmuşlarda. Evet. Çok Evet, acı. evet. Evet. Yani hep şey diyorum, hani bak, deodorant üretmişiz yani arkadaşlar, şunu bir sıkın al, pıs 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 yani hani bu kadar basit bir şey aslında. 3 kere ağza, 3 kere buraya. bu yaşta biz mi öğretelim yani? Mesela ağız kokusuyla ilgili şeyleriniz ne? Şöyle mesela ben şunu fark ettim burada. Mesela Türkiye'de biz genelde şöyle bir genel geçerli bir kural vardır yani etik olarak. Şeydir, hani arkadaşlarınla buluşsan da, yani date'e çıksan da fark etmiyor. Yani öpüşmeyecek dahi olsan bile bir insanla soğan yiyip sarımsak yiyip gitmezsin. Aynen. O buluşmalara. Hani beraber yenecekse beraber yenir ki herkes bir koksun, koku gitmesin gibi. Ama hani burada öyle bir şey yok. Gerçekten hani buradakiler normal hani şey zamanlarında, öğle yemeği zamanlarında bildiğin soğanlı şeyler yiyorlar. Kendi chicken roll'larının içerisine soğan koydurtuyorlar ve hani hiç umurlarında olmuyor. Ben sürekli bir soğan kokusu alıyorum insanlardan. Bu bana çok tuhaf gelmişti. Peki hiç şey oldu mu Hanım, burada soğan yemiş veya sarımsak yemiş birisiyle date'e çıkıp bir öpüşme veya öpüşme sırasında böyle ay dediğin Ay. böyle çok kötü. Şu an gözümde canlandı Ben yani. de. Evet demesine gerek yok, rahat etsin. Hiç yaşamadım. Allah'ıma şükürler olsun ki hiç yaşamadım. Umarım da yaşamam. O zaman date konusunda bu konuda daha dikkatli yaklaşıyorlar belki de. Sanmıyorum, belki denk gelmemiştir, Ha, yememişlerdir. o da O da olabilir yani. Senin var mı aklına gelen böyle bir kokuyla ilgili? Yani soğan olarak yok ama yani Türkiye deyince evet ve özellikle yaz dönemi deyince koku gözümde canlanıyor yani. Ama burada da çok aşırı yaşamadım. Yani belki de şeyden dolayı olabilir. Şimdi otobüs kullanırken de hava hep çok kötüydü ya. O zaman çok kokuyu da almaya da biliyorsun. Ama yani dikkat etmiyorlar. Soracağım sana ya. Sen şu anda sonuç olarak bir ilişki içindesin sevgili ve hani belli bir süredir bir Evet. ilişkiniz var yani. Tabii ki ilk başlar böyle şey oluyor ya, flört zamanında aşırı dikkat edilir her şeye ama. Ama belli bir zaman aşımına geldikçe böyle daha o konfor alanına girmiş olursun ve böyle aman ya tamam siktir et bunu da şimdi dediğin anlar oluyordur. Hiç yaşadın mı erkek arkadaşınla böyle bir koku muhabbeti? Hiç. Yani şöyle dışarıda mesela soğanlı bir şey yenilecek. O Ranya'nın dediği doğrudur. Hani sen yiyorsan ben de yerim. Onda bile yani inanılmaz dikkat eder. Günde 2 kere duş alır. Ah. Yani Zaten istisnasız. veteriner. Aynen, veteriner olduğu için yani diyorum ki kardeşim sabah duş aldın gittin ya da akşam aldın, sabah niye duş alıyorsun? Rahat edemiyor. Özellikle de sabah duş alıp gittiyse köpeklerle haşır neşir olduğu için üstü tertemiz bile gelse tüy var gibi hissediyorum diye Çok duş doğru ama, alıyor. çok yani, doğru ama. hatta koku şeyi varsa o belki şikayetçi olabilir. Benden daha dikkatli olduğunu eminim yani. Ona bir sormak Bir lazım. koklayayım bir koku da geliyor. 14 saat yol geldim, bir zahmet kokayım yani. Ya benim mesela burada hiç kokusal deneyimim oldu mu diye düşündüm de böyle. Yok, sadece burada dikkatimi çekiyor.
Diş fırçalama alışkanlıkları yok. Aa. Çok Var. fazla. Bana denk gelmedi o zaman diyeyim. Evet. İyi. Ya mesela şöyle bir şey var. Ben İtalyanlarla yaşıyorum. Onlar mesela yanlarında diş fırçalarıyla geziyorlar. Mesela öğle yemeklerinden sonra hemen tuvalete gidip dişlerini fırçalıyor. Bunu görüyorum. Ama sadece o ikisini de görüyorum. Diğer hiç kimsede böyle bir şey görmüyorum. Yani tüm gün işte öğlen ne yediysen öyle Ay. geziniyor. Ve bir tanesi var sürekli baharatlı tavuk yiyor ve ondan sonra asla fırçalamıyor. Yani o bir tık şey olmuştu. Buranın Evet alt ya. yazı, buraya alt yazı koymayalım. Çünkü büyük ihtimal bizi izleyen birisi o. Beden kokusu. Ya date'lerde genelde o ter kokusuna denk geliyorsun ya. Geliyorsun. Yani yani ter kokusu az olsa başka bir koku geliyor. Başka bir koku az olsa ter kokusu geliyor. Bilmiyorum. Başka bir kokudan kastım ne tam olarak? Genital koku diyorum. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. İçimde yani bir haftadır patladı. Söyleyeceğim. Arkadaşlar buraya biz video yüklerken YouTube'un kuralları gereği bir şey seçmek zorundasınız. Artı 18 yaş sınırı veya artı 18'in altında bir video olarak seçenekler var. Ve biz sürekli artı 18 üzeri çocukları için uygun değildir'i işaretleyerek video yüklüyoruz ve hepimiz belli bir yaştayız ve doğal olarak normal hayatımızda olduğu gibi, herkesin normal hayatında olduğu gibi küfür edebiliyoruz. Aynen. Bu konuyla ilgili bir eleştiri aldık ve özellikle de silmedim o yorumu videonun altından. Öyle de duruyor. Belli bir yaştan sonra da kimseden küfür edip etmeme konusunda izin alacağımı düşünmüyorum. Tabii ki çocuklara uygun olmayabilir konuştuğumuz konular. Zaten bu arada konuştuğumuz konular bence uygun değil. Yani Değil. seks Aynen. üzerine konuşuyoruz. Yani seks üzerine bir konuyu 18 yaş altı çocuklara izletiyorsanız bu sizin probleminiz. 18 üstü yaş çocuklar için de ağzımdan çıkan küfürlere kusura bakmayın ama dikkat edemeyeceğim. Kulaklarınızı kapatabilirsiniz veya yani geçebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz. Bu kadar Bizden basit. daha çok küfür belikleri açık. Ortada yani. Aynen. Kusura Bu bakmasın. konuya değiniyorum ve bu konuya hızlıca geçiyorum. Arkadaşlar, ter kokusunu burada bence tetikleyen tek bir şey var. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Herkesin, yani erkekler bazında konuşuyorum. Belki kadınlarda da öyledir ama daha görmedim henüz. Kadın koklamadım bilmiyorum. Koltuk altı kılı. Ay evet. Ay evet. O çok çok fena arkadaşlar. Yani benim saçımdan daha uzun koltuk altı kılı. Senin saçını geç bizim Benim saçımdan saçımızdan daha yani. Yani bunu şu an... Örür ya. Örgüsünü yapar. Yapar. Bunu abarttığımızı düşünüyor olabilirsiniz izleyen ve dinleyenler. Arkadaşlar yok böyle bir şey ki özellikle ben mümkün olduğunca haftanın 4-5 günü sabahları spora gidiyorum ve yani görüyorum bayağı böyle hani orada bir yaşam şeyi var. Orman. Fanus, evet, fanus bir şekilde yaşam örgüsü orada çıkmış yani. Bu bana geliyor. Her gün de duş alıyorsan abi o kıl kokar ya, Tabii. terlersin ya ve sonuçta burası yani bir kapalı bir alan. Aynen. Yani hani açıkta böyle gezmediğine göre Aynen. bir Kurumaz. kurumaz, evet, orası Evet ya. ya bu bir de bilinen bir şey yani. Kıl koku yapan bir şey yani. Bu kadar hani sağlıklarına, hijyenlerine dikkat ederken onu niye? Yani çünkü şöyle bir şey var. Kaldırmayı da geçtim. Ben şeyi de görüyorum. Atletle duruyor. Bu şekilde duruyor. Kenardan- Buradan fışkırıyor yani hani ne gerek var? Orangutan gibi. Niye? Yani kaşınmıyor musun? Yani anlayamıyorum. Yani şeyi merak ediyorum. Eğer öyle düşünen varsa yorum yazabilir. Kılın, koltuk altı kılı kadınlar için soruyorum. Seksi bir görüntü mü? Hayır. Burada iki kadın Ama- olarak biz hayır diyoruz da onları bilemeyeceğim. Ya çünkü biz hani Türkiye'de yetişip büyüdük. Türkiye kurallarında vardır abi. Tamam, her gün olmasa bile işte bileyim sakal tıraş olursun, koltuk altını kesersin, genital bölge tıraşlarıdır, ağdadır, mağdadır falan. Bunlar çok hani böyle Tabii, büyüdük evet. hepimiz. Ama burada yani bilmiyorum, çok popüler. Herkes böyle sanki yani yarış içindeymiş gibi, sidik yarıştırır gibi koltuk Evet. altlarını uzatıyorlar ve böyle hani yani siyahından turuncusuna, sarısından Ay. böyle
Ve böyle örgü olmuş, dolanmış yani orada. Artık yani. İçinden de bir açıyor şey çıkıyor falan. Kuş çıkıyor. Orada bir yaşam alanı var. Çok kötü abi ve bu bence kokudur yani. Evet. Aynen. Yani karşımda öyle birisi görsem hani soğurum yani. Ay, yaklaşmazsın ki yani. Evet. Tamam. Ben bir de istemsiz bak. Bende şey oluyor. İstemsiz bir insanda farklı bir şey gördüğümde yani bunun alakasız bir şey gördüğümde gözüm istemsiz oraya kayıyor. Yani konuşuyoruz ama gözüm oraya bakıyor yani. Yapamıyorum. Bakamıyorum gözüm. Yani koltuk altına Tabii, kayıyor evet. gözüm yani. Bir de onun stresini yaşıyorsun. Evet. Göz teması kurmalıyım ama böyle Göz oraya gidiyor falan böyle. Yani çok saçma. Bir de diğer bir konu aslında benim burada fark ettiğim abi ve çok zorlandım. Gerçekten hani bunu çok fazla Avrupa seyahatine çıktım ve Avrupa seyahatine çıktığımda hep şeydi. Hani 2 gün kalıyorsun, geri Türkiye'ye dönüyorsun, 1 hafta kalıyorsun, geri dönüyorsun ve idare edebiliyordun. Ama buraya gelip yaşamaya başladığımda abi dikkatimi çekiyor. Çok zorlandığım konu taharet musluğunun Evet. olmaması. yok, hiçbir şekilde yok yani. Yani İtalya'daki gibi de değil. Hani İtalya'da ayrıca bir taharet musluğu Evet. var. Onda da ben bir şey anlatmak istiyorum. Taharet musluğu İtalya'da var ama genelde tuvaletlerine cam koyuyorlar. Şimdi bir yerde taharet musluğu, bir yerde tuvalet. Şimdi ortada cam. Sen bildiğin tuvaletini yaptıktan sonra kalkıp götünü herkese göstererek taharet musluğuna geçiş yapıyorsun. Hayır, bir de geçiş yaparken damlar falan yer. Bir dakika, bu public tuvaletlerden mi bahsediyorsun? Ya ev tuvaletleri public olanlar da değil. Public olanlar da... Publiklerde değil. Yani evet, bir çünkü. Evet. Ya evdeki tuvaletlerinde mutlaka cam var. Pardon ben götümü yıkayacağım da yana geçeceğim bakma. Ama hani cam var, herkes götünü görüyor deyince bir an public'tekiler mi diye düşündüm. Ya ben İtalya'da bir ailenin evinde kalmıştım ve böyle ilk İtalya seyahatimdi benim. Oo, birden fazla gittin yani. Evet, söylemesi ayıptır. Böyle ve yani herkesi bir yerli İtalyan ailesinin evine yerleştirdiler falan İtalya'da. Ondan sonra ve ben tuvaleti kullanacağım ve yani oturdum ve yani doğal olarak yani sıçtım yani. Aynen. Sıçtıktan sonra abi istemsiz yani oluyorsun ya duş öncesi tuvalet yapman lazım tuvaletini ya da duş sonrasıysa da bu yıkıyor olman gerekiyor. Abi bakındım ve yani ben klozetin burasında oturuyorum ve tam karşı duvarımda da var. Bide diyorlar onlar. Bide var. Yani nasıl gitmem gerekiyor? mesela ayağa kalkacağım. Hadi bakalım. Ve gideceğim ama yani hani düşünsene ishal olduğunu. Ay hayır ya. Böyle pıt. Evet, çok mantıksız abi. Niye böyle bir şey var? Ben anlamıyorum abi. Yani oraya koymuşsun onu, tamam bak bunu en azından götünü yıkaman gerektiğini akıl etmişsin. Evet. Akılda böyle bir şey. Bunun için tebrik ediyorum İtalyanları. Ama yani bak şimdi neden ben zaten oturuyorum ya, neden kalkıp yeni bir yere oturuyorum? Onu koysana benim götümün altına. Ben elimle şöyle bir şıp götüme bir su çarpayım 2-3 tane. Yani bunu Bir de gereksiz bağlanıyor yani oraya. Bir tane evet, bağlansın, bir de var böyle yani. öyle bir hortumu var ki yani tabi pıs diye sıkıyorsun, tazelikle veriyor yani gibi duvar delen. İşkence yöntemi. Götüme niye ben o tazikli sıkıyorum arkadaşım. Aslında amaç farklıymış. Japonların var ya, Çinlilerin. Aa evet, onların da. Evet. Bir de teknolojik onların tuşa falan mutlu yerleri, basıyorsun. mutlu etme tuşları da var. Abi ben Şaka bir gün yapıyorsun. gidip onu denemek istiyorum abi ya. Kanka benim çalıştığım bir kafede vardı onda. Yani çok güzel bir şey olacağını Shift arası düşünüyorum. mutluluk. Okay. Bir de ben burada gördüm yani kıl muhabbetinden aklıma geldi şimdi. Bazı kızlar bacaklarının kıllarını almıyorlar. Evet. Kanka bacak Gördünüz kılını mü geçtim. bunu? Ben date'e çıktığım çocuklardan duydum. Genital kıl da almıyorlarmış. Evet. Ve buradakiler genelde oral yapan herifler. Çünkü Türkiye'de pek yaşamazsın bu tarz şeyleri. Yapan çok azdır. Yapan da güzel yapamaz. Neyse oraya geçiyorum, oraya girmiyorum. Ama sıkıntı yani, genital kıl varmış. Uzatıyorlarmış.
Yani ben geçen burada bir hafta öncesinde havalar o kadar güzeldi ki böyle tüm arkadaşlarla bir etkinliğe gittik falan vesaire. Ve doğal olarak birisi böyle şey giymiş. Etek. Yani kısa bir etek de değildi ama bacaklarını görebileceğim bir etekti. Abi gözüm mesela kızla konuşurken takıldım. Yani hani böyle şey de değil. Hani alırsın ve sadece bir tane unutursun ya orada. O değil yani. Kıl var Bildiğin. yani abi. Bacak kıl yani hani biraz daha uzasa benimkiyle eşdeğer kılları var yani. Çok saçma. Mesela senin çok international arkadaşın var. Dikkat ettin mi hiç? Yok yani şöyle rastlamadım çünkü kıl konusunda şeyler hani çok rahatlardan kastım özür dilerim çok hani titizler aslında hani çok dikkat ediyorlar hani bayağı iyi dikkat ediyorlar ama mesela şey hatırlıyorum ben 2022'de arkadaşımla böyle mini bir Avrupa turu yapmıştık, başkent gezmiştik ve ben hani Türkiye'de nasıl kodlandıysam Türkiye'de her gün mesela jilet atardım hani yoksa bile varmış gibi gelirdi aman gözükmesin tek bir tane bile olmasın diye. Orada hani Epilasyona gitmiyor muydun? gitmiyordum. O dünyadaki en büyük salaklığım. Ben hala onunla uğraşıyorum. Onu bir ara halledeceğim. Ben bir şey diyeceğim. Epilasyona gitsem de çıkıyor yani. Ama daha... Ama jilet gibi değil. değil mi? Jilet Aynen, gibi değil. Yani daha seyrek çıkıyor. Bir de her gün almana gerek kalmıyor diyeyim. İşte ama ya bir de psikolojik de oraya giriyorsun. Ama abi bir gördüm millet kıllı kıllı geziyor. Yani kadın erkek fark Fransızlar etmeksizin. galiba Fransızlar bu konuda şeyler abi rahatlar yani rahatlar dediğim yani kılları var. Fransa'yı çok hatırlamıyorum çünkü Paris'e gittik ama ben en çok Berlin ve Amsterdam'da gördüm yani hani aşırı gerçi onlar biraz da rave öyle Evet, takılma kulüp çok hippie- sallamıyor hippie ve olabilirler. rave'ciler. Aynen. Önlerini göremiyorlar ki kılları Ha kısalsınlar. yani orası da öyle. Ama yoklar. Ya şimdi bir yandan şu hoşuma gidiyor. Hani eşitlik işte kadına verilen bu kadar işte tabu kurallar yok hani rahat. Ama bir yandan da görüntü olarak Ya, hoş değil abi. şimdi bir Ve şey- bu hijyenle alakalı Ya Ay ben- bir şey. kesinlikle. Ya ben şuna inanmıyorum. Yani kadınlar işte kıllarını alıyor, erkekler almasın. Herkes alsın abi. Evet. Çünkü hijyen olarak da güzel görüntü olarak da iyi değil, hijyen olarak da iyi değil. Ben hoşuma gitmiyor. Ben rahatsız oluyorum. Bir de bu bence şey değil ya ben bunu artık feminizm, kadın hareketi falan olarak bakamıyorum abi yani hani bu kadın erkeği alakalı bir durum değil yani eşitlik veya eşitsizlikle de alakalı bir şey değil yani sonuç olarak yani kadın olduğun için değil bunu erkekler İnsan için ol. insan olduğun için abi o kılı oradan temizle yani hani temizle çünkü hani Kötü bir- bir insanın vücudu koku yani hani hormon dediğimiz şey zaten koku yayan bir şey abi yani hani nasıl vitamin hapı içtiğinde idrarın kokuyorsa ve antibiyotik içtiğinde işediğinde koku alıyorsan aynı şey vücudun bir kokusu alıyor ve o koku kıllarla birleştikçe daha da koku oluyorsun abi yani çok yani ben buna Çok da- diğer türlü feminizm kaşılı olarak kız. feminizm Aynen. gözüyle bakamayacağım yani. Ben de bakamam. Hani asla. Yo eşitlik diyelim işte ama herkes alsın diye eşitlik. Aynen. Herkes salsın diye değil yani. Evet. Ya ben bu pisuarda şey aklıma geldi şimdi. Ben burada ilk geldiğimde şey yapmıştım. Bir kursa gitmiştim. Bu hikayeyi biliyorsunuz siz. Pisuarla ilgili. Pisuar değil pardon özür dilerim. Pisuar muhabbeti değil. Taharet musluğu Ha, muhabbeti. okey. Çok özür dilerim. Şeyleri karıştırdım. Ama böyle bir gün işte şey konuşuyoruz. Bir sürü international students'ın olduğu bir ortamdayız böyle. Konu işte kültür muhabbetine geldi. Ben de şey dedim. Yani evet Türkiye'nin genel kültüründen hoşnut olmadığım yanları var kesinlikle. Ama dedim bence hijyen ve temizlik konusunda dünyadaki birçok ülkeye göre daha önde. Daha Japonya okey. Kore ile yarışır yani. Yani bu daha okey benim için. İşte neden falan diye sorulduğunda dedim ki yani en başında şey geliyor yani tuvalet temizliği geliyor falan dedim böyle işte. Kadın da kapalı bir kadın yani şey Kuzey Afrika'da bir ülkeden geliyor. Müslüman yani aslında. Ondan sonra dedim ki yani taharet musluğunun olmaması burada beni çok zorluyor mesela dedim. Ve onlar için bu dedim çok normal bir şey falan. Ondan sonra kadın şey yaptı böyle abi çantasından bir tane pet şişe çıkarttı. Ve bu pet bu pet şişenin ucunda beyaz böyle kanca gibi bir şey vardı tamam mı? Dedi mesela ben bunu kullanıyorum dedi. Ben Şak diye koydu değil mi? Evet, gerçekten böyle Masaya pat diye koydu ve bildiğimiz su şişesi, su pet şişesi bu minik şeylerden ve ucunda da böyle Tabii. beyaz bir şey takılı, kanca gibi böyle. Ben böyle şey oldum.
Yıkadın mı? İçimden şey sormak geldi. En son ne zaman kullandın? Çantanda gezi ve hani şey de değil. Bir poşetin içine sarılı falan da Ay. değil. Yani bayağı çantasının içinde löp diye duruyordu Abi abi yine böyle. de bu arada temizlesem, onu kullanıyorsam ve temizlesem bile yine çantanın içine öyle atamam ben ya. Ben Çünkü elin pisken alıyorsun ama Ay. oradan. yani onu büyük ihtimalle götüne tutuyor ve şişeyi sıkarak o ucundaki kancadan götüne su çarpıyor böyle pış 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 diye. Ya okulda da yapmayı ver, evde dursun, tamam mı ya? Yani bana şey sordu. Sen ne yapıyorsun peki dedi. Ben de şey dedim yani Islak bey. biyolojik saatimi oluşturdum. Hani sabah duşumdan önce yapıyorum. Ya da gün içinde geliyor su tutuyorum. Evet. Akşama kadar. Akşam evime gidiyorum. O zaman yapıyorum. Abi çok saçma. Düşünsene yani. Bir de gözüm şeye çarptı bu arada. Hani beyaz bir uç olduğu için Ay, ucunda çok acaba kahverengi parçalar Yapma, görecek yapma. miyim diye. Yakaladın mı peki? Hayır yakalamadım. Temizmiş belki de. Asla asla. Ya, çok Aa. kötüydü gerçekten. Bir, Aşırı kötüydü. bir şey diyeceğim. Ne? Pisuar deyince aklıma geldi. Sen bize bir şey anlatmıştın. Burada pisuar Ha, yok, evet işeme ya. duvarı var arkadaşlar. Arkadaşlar yani diğer bir buranın garip özelliklerinden birisi de gerçi bu arada sadece buranın değil Avrupa'nın garip şeylerinden birisi şey yok. Pisuvar olayı yok. Yani pisuvar olayı var ama nasıl var? Yani şöyle bazı restoran veya bazı işletmelerde tabii ki o bizim Türkiye'de kullandığımız stilde bir pisuvar var. Ama bu şey ender restoran ve kafelerde yok. O derece yani. Evet o diyorsun. derece. Yani şey burada bir tane böyle mermer bir duvar var arkadaşlar. Yani şu arkamızdaki mesela duvarı düşünün. Orasının mermer olduğunu düşünün. Ve arada pisuar duvarları yok asla. Böyle bir duvar sistemi yok. Herkes o mermerin önüne geçiyor. Sadece bir ayağını o çiş geri sıçramasın diye ayağının orada bir çıkıntı var. Böyle şey gelmesin diye. Normal. Açıyorsun. Herkese böyle şey yapa yapa. Göstere göstere. Bak ben nasıl işiyorum diye. Herkes birbirinin boyunu göre duvara doğru işiyorsun yani. Abi sen ne yaptın? Abi bu yani normalde ilk başlarda ben çok utanırdım böyle şeylerden. Sonra ama alışıyorsun. Galiba kültüre alışmak böyle bir şey. Evet. Yani ben bayağı artık şu an Adapte açıyorum. oldum. Çünkü ya geçen şey oldu. Burada işte şey partisine gittik. Dönem sonu, yıl sonu partisi vardı. İşte partiye gittik. İşte çok içtim falan, tuvalete gittim. Bir de şeyi görüyorsun hani. Şimdi kimisinin çişi abi şey gibi hani o tazikli fışkırıyor oraya. Kimisi böyle şey gibi hani böyle hani hani aşağı düşüyor direkt böyle falan. O yani beni aşırı gülme. Hele ki kafam güzelse o sırada ya istemsiz şeye odaklanıyorsun. İnsanların çişine bakıyorsun istemsiz böyle yani. Çok komik. Ya çünkü şey oluyorum. Kafam zaten 1 milyon içmişim. Abi böyle ve şeyim hani bekliyorum. Şimdi gelmiyor da yani gelmesi için mesela yanımdakinin çişine bakıyorum. Onun çişini gördükçe benim çişim geliyor. Abi ama çok iğrenç bir şey ya. Bir de hiç başına geldi mi ne bileyim başkasının çişi sana sekti mi bir şey oldu hayır mu? ya. Yok Yani öyle bir şey olabilir mi yani bu arada peki? olabilir çünkü Olabilir yani çünkü şöyle düşün duvara bak doğru. senle ben gibi bu kadar yan yana ve çıkartıyorsun böyle duruyorsun. Duvara çarpıyor ve oradan sıçrayabilir yani hani. Oo çok kötü. Neden? Bu arada burada şey de var mesela herkes birasıyla falan çiş yapmaya gidiyorlar falan. Birayı o duvarın pisuar duvarının üstünde de bir böyle ekstrem çıkıntı var böyle. Aha. Mesela oraya koyuyorlar veya birbirleriyle böyle bira içerken işiyor falan böyle yani. Buradaki olay gerçekten bir gün erkekler Ne tuvaletine olur gelmeniz ben gerekiyor. gireceğim ya. Bu arada yani şey hani biri varken girmek istemem ama o kadar gözümde canlanmıyor ki görmek istiyorum Şey- yani. Duvarı evet. Evet, Stables'ın ve bu arada şey görebilirsin aslında. O Spar'ın olduğu meydanda şey var. Açık herkesin Aha, o tuvalete kimse çok fazla gitmiyor. Orada da aynı şekilde yani. Tamam sen önden bir gir bir kolaçan et ben bir kafamı Aynen. uzatacağım. Bir şeye bakacağım pardon. Herkes Ya da fermuarını girip yani çeksin. şöyle ben bir şeyi check edebilir miyim derken her şeye bakıp çıkarsın. Evet. Bu hafta da böyle bir koku konusuna girmiş olduk. Benim gerçekten hassas olduğum bir konuydu Evet. ve bunu ilk böyle toplantı yaptığımızda şey demiştim ya hatırlıyorum konuşalım lütfen demiştim.
Ve iyi oldu bence konuştuğumuz bu konuyu. İçine de döktüm. Evet. Rahatladı gerçekten. Yani gerçekten üstümden yük kalktı. Abi çünkü yani gerçekten date'e çıkıyorsun, kokuyor. Yani ki ben yani böyle benim bir duş rutinim vardır. Yani hani gerçekten şey Evet. çitileniyorum yani anlatabiliyor muyum? Yani çitilene Sercan'cığım duş alıyorum. travmalarını paylaştıkça atarsın. İyi geldi. Bu sana terapi seansı oldu. Katarsis YouTube programına katılmak istiyorum. Mümkünse. Koku üzerine konuşacağım. Koku üzerine de. Genel hijyen hakkında bir iki çift lafım var. Evet. O zaman yavaş yavaş ben bölümü kapatıyorum. Sizin Anlaştık. için de uygunsa. Uygundur. Bu arada University of Limerick stüdyolarına tekrar teşekkür ediyoruz bizi buralarda ağırladığınız için. Arkadaşlar Duşunuzu alın. duşunuzu alın, kokmayın. Gerçekten Kıllarınızı alın. ağıl kokmayın, ortalıkta gezmeyin öyle. Yorum yapın. Bir zahmet, bir aşağı. Götüm çıkıyor burada size yorum yaptırarak her beğeni kasana kadar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi lütfen unutmayın. Zaten biliyorsunuz artık her pazartesi saat 6'da eğer başımıza bir şey gelmediyse Ki o arada hafta... bir geliyor. Arada olabiliyor. Evet arada yani çok zor arkadaşlar. Editlemek çok zor. Allah aşkına bir beğeni atın ya. Evet. Allah aşkına bir Sercan'ın beğeni atın. ellerine kollarına sağlık. Gerçekten. Akıl sağlığını kaybedecek yakında. Elinize yapışın. Diyorum ve burada programı kapatıyorum. Bye, Bye folks. Bye folks.